Simsiyah bulutlar her yerden geliyorlar. Kaçın! Kadınları, çocukları ve yaşlıları Agropol'ün içine koymuşlar. Hepsini yakmışlar. Santos'a 2 sefer gittik. Bir Patara'ya giderken bir de dönüşte. Yok, olmuyor. Yani Santos bizim onu görüntülememizi, gezmemizi bu sefer istemiyor. Daha önceden gezmiştik zaten. Ama bu sefer hem gezelim hem drone görüntülerini çekelim dedik. Geçen defa biletleri aldık. Bir sağanak yağmur başladı. Kıpırdayamadık bile yerimizden. Bu sefer Haluk birazcık çekeyim dedi. Tam çekime başlamıştı. Yine yağmur başladı. Ve uçurmak için iyi bir hava değil diye sinyal verdi zaten. Yağmur olduğu için gezmemiz de mümkün değildi. Dedik ki Santos sana elveda, bir dahaki sefere tekrar döneceğiz. Ama en azından Haluk'un çekebildiği kadarıyla buyurun drone görüntüleri. Tamam, Santos bize gezmeye izin vermemiş olabilir. Ama bu benim Santos'un hikayesini size anlatmama engel olamaz. Santos'un enteresan bir hikayesi var. Bir dönem Likya'nın en büyük şehriymiş. Ve çok fazla bu büyüklükten kaynaklı, çok güzel bir liman kenti olmasından kaynaklı çok fazla saldırıya uğramış. Ama Santos'un cesur insanları bu saldırılara asla göz yummamışlar. Ve hatta diyorlar ki bir seferinde yenileceklerini anlayınca kadınları, çocukları ve yaşlıları, savaşamayacak durumdaki erkeklerin hepsini Agropol'ün içine koymuşlar. Hepsini yakmışlar. Geri kalan erkekler de savaşarak ölmüşler ve bir halk bu şekilde yok olmuş. İşte kaçmayı başarabilen bir 40-50 kişilik grup her şey bittikten ve ortalık durulduktan sonra tekrar dönerek Santos'u tekrar vurmayı başarmış. Demek ki belki de Santos bugün de kendini savunmaya aldı bize karşı. Gelmeyin dedi. Gelmeyin, istemiyoruz. Kimse kendini yakmasın. Bence de. Bizim için kimse kendini yakmasın. Biz gidelim en iyisi. Patara'dan çıktık. Kalkan'a doğru ilerliyoruz. Ve artık aşağıda deniz görünmeye başladı. Karşıda küçük adalar.
Kaş'a doğru yola çıktık. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Gidiyorum gidemiyorum. Az doldur içemiyorum. Aman ya aman kenarsın aman. Anlasana kızına, kenardaki bezine. Sandıktaki bezine. Yanında bela gözüne. Şu anda dünyanın en güzel plajının önünden geçiyoruz. Kaputaş plajı. Merhaba arkadaşlar. Yağmur. Kaçta? Yağmurlu bir günde Kaş'tayız. Ve şu anda Kaş'ın Helenistik mabet denen bir tapınak var burada. Onun önündeyiz. Burası buradaki antik kente o dönemden kalan tek dini yapıymış. Biz de daha önce gelmiştik Kaş'a ama görmemiştik. Çok da bir şey kalmamış, evet. Şöyle bir sizin için çekelim. Oo, hemen bulduk şeyi, Haluk'u. Halik orada kediyle oynaya dursun. Ben size şöyle bir tapınaktan görüntüler vereyim. Şurası. Böyle içinde küçük küçük bölmeleri olan ufak bir yer. Ha, sen bana mı geldin? Hoş geldin. Nasılsın? Seveyim mi seni? İşte böyle tepeden de görünüşü böyle olan bir yer. Burası bir tapınakmış. Bana kalsa ben buraya iş hanı falan derdim ama yani bir sürü dükkancıklar var içinde. Tapınak diyorlarsa tapınaktır. Onlar daha iyi bilir. Biz mi bileceğiz yani? Kaş antik kenti Likya uygarlığının önemli liman kentlerinden bir tanesiymiş. Şu anda tiyatrosunun üzerinde duruyoruz. Tiyatro eski zamanlarda 28 sıraymış ve 4000 kişi alacak kapasitede bir tiyatroymuş. Ama şimdi 2 sırası gitmiş ve sadece 26 sıra kalmış. Bugün yeni bir bilgi daha öğrendik tiyatrolar hakkında. Derler ki tiyatrolar antik şehirlerin nüfusunun 1/3 civarında yapılırmış. Burası 4000 kişi aldığına göre yaklaşık işte 12-15 bin arasında falan nüfusu varmış. Yani nüfus olarak çok da kalabalık bir şehir değilmiş aslına bakarsanız. Bu antik tiyatronun tek özelliği Neymiş? yüzü denize bakan tek antik tiyatro olmasıymış. Ben de güneşe bakıyorum. Evet. Ayrıca bölgede bulunan kesme taşlardan yapılmış. Bir de bir şey daha vardı. Neydi? Ha, hatırladım. Ahşap. Sahne kısmı ahşaptan yapılmış. Böyle günümüze kalmamış o nedenle. Genelde taştan yapılıyor. Ve bir özelliği daha varmış. O neymiş? O da Anadolu'daki en eski antik tiyatro olma özelliğine sahipmiş. En azından şimdiye kadar bulunan. Belki de bir yerlerden daha eskisi çıkabilir. Bilmiyorum. Nasıl olur öyle bir şey? Bilmem vallahi. Ben aşağıda yazanların yalancısıyım. Onlar öyle yazmışlar oraya. Milattan önce 3. yüzyılda tarihlenmiş burası. Evet. Diğerleri ne kadar ki? Bilmiyorum ki. Yani öyle yazmışlar. Bence daha eskileri vardı ama onlar öyle yazınca ben öyle dedim valla. Bilmiyorum yani. Neyse şimdi artık size tiyatroyu göstermenin zamanı geldi galiba. İşte tiyatro. Ve işte bir köpüş bize doğru geliyor. Yüzü de çok asık. Tiyatro köpüşü bu. İşte burası antik tiyatro. Ve antik tiyatronun yüzü denize doğru bakıyor.
Bu arada biz nerede kalıyoruz karavanda biliyor musunuz? Tam şurada. Homi orada duruyor. Biraz büyütürsek görebilir miyiz acaba? Bakalım. Evet, birazcık beyaz bir silüet halinde görebiliyoruz. Şöyle kafamızı çevirdiğimiz zaman bu görünen ada Meis Adası. Buraya sadece 2 kilometre mesafede ama bir Yunan adası. Bütün evlerini ve ışıklarını gece görebiliyoruz. Orası da öyle bir yer işte. Hani Ege'dekileri anladık da bu ne? Anlamadım. Neyse, vardır bir bildikleri evi. Şimdi de Antik Tiyatro'nun öteki ucundayım. Buradan da baktığınızda bütün Kaş ayaklarınızın altında. Her yeri görebiliyorsunuz. Şehir merkezini, Körfezi. Kaş'ı en iyi görebilecek nokta burası galiba. Tabii daha tepelere ve dağlara çıkmazsanız. Oradan da Haluk geliyor. Kaş'ta Üzüm İskelesi'ndeyiz. Burada tanıştığımız arkadaşlarımız bizi buraya getirdiler. Yoksa normalde bizim asla ama asla bulamayacağımız bir nokta. Çok güzel, çok sessiz, inanılmaz güzel bir alan. Normalde çok fazla kişi olmuyormuş burada. 1 veya 2 araba olur yazın sıcağında bile dediler. Ama bugün bizim şansımıza herhalde arkada bir parti var. Bu arada rüzgardan muhtemelen sesimi az duyuyorsunuzdur. Ve en az 10 tane kadar araba ve kalabalık bir grup var. Onlar burada bir parti yapıyorlar. Ama biz de kenarda oturup arabanın önünde ufak ufak kahvelerimizi içip gideceğiz. Çok çok güzel bir alan. Bayıldım. Normalde onlar burada dalıp sualtı prodüksiyonları yapıyorlarmış. Size şimdi şöyle çevreyi göstermek istiyorum. Bu kayalıkların çevresinde çok fazla aslan balığı bulunuyormuş denizaltı görüntülerinde. Issız, sessiz, sakin bir koy burası aslında. Ama gördüğünüz gibi bir sürü araba var bugün. Birazdan gidecekler hepsi. Ama biz de gideceğiz. Kaş dağlarına tırmanıyoruz. Cengiz Bey ve Sibel Hanım aldılar bizi, düştüler öne. Kaş'ın arkasında Yeniköy tarafından doğru böyle yukarılarda bir yerlere gidiyoruz peş peşe. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Bitmedi. Bakalım nereye gidiyoruz? Harika bir manzarası varmış. Gidince hep beraber bakalım, siz de beğenecek misiniz? 390 metredeyiz henüz. En tepeye gidince bakalım kaç metrede olacağız. Ama Kaş aşağıdan acayip görünüyor.
90 metre. 700 oldu. Bunlar bizi dağa kaldırıyorlar aşkım. Habire çıkıyoruz. Hala da çıkıyoruz. Kaşın arkasında bu kadar yükseklikteki yere çıkabileceğimizi düşünmemiştim. Hava gittikçe soğuyor. Ve şu aşağıda görünen beyaz yerler Kaşın evlerinin üst tarafları. Denize görünüyor, aradan görüyorsunuz. Evet, sonunda 700 metreye geldik. Burada harika bir piknik yaptık Sibel Hanım ve Mengiz Bey'le. Manzara inanılmaz güzel. Bütün Kaş, Meis Adası, her yer ayaklarınızın altında. Ve ondan daha güzeli, şimdi hepsini göstereceğim size. Karşıda gökyüzüyle deniz birbirine girmiş durumda. Renklerin güzelliğine bakın. Ve güneş de vuruyor. Harika görünüyor her yer. Şurada Meis Adası. Önde Kaş Yarımadası. Bir ahlat ağacı manzaramızın ortasında kaldı. Ve burada hangisi gökyüzü, hangisi deniz belli olmayan bir manzara. Eğer gittiğiniz yerleri tadını çıkararak gezmek istiyorsanız, gittiğiniz bölgeye sonradan yerleşmiş insanlarla birlikte gezin. Çünkü yerlileri etrafı gezmemiş oluyor. Tatil için gelenler bizim gibi sadece kapıdan uğrayıp gidiyorlar. Ama sonradan yerleşmiş olan insanlar merakla her yeri geziyorlar ve size her yeri gösterebiliyorlar. Siniyor. Bulutların arasında kaldık. Üstelik de yağmur bulutlarının, baksanıza şuna, simsiyah bulutlar her yerden geliyorlar. Kaçın! Resmen bulutların içinden aşağıya doğru iniyoruz. Hem de yağmur bulutlarının içinden. Kara bulutların. Ve aşağısı günlük güneşlik. Ve işte drone uçuşu. Hep Haluk mu uçacak marinaların üstünde? Ben de uçuyorum. Yanaşma fazla. Tam uçacağım şimdi. Bak.